Whiteout Survival'da Kayısı'nın direk evinde sadece günlük görevleri yapıp geri kalanı şansa bırakıyorsanız masada kalan en az 50 mitilde görmezden geliyorsunuz demektir. Ve bakın bu rakam hiç abartı değil ballarım. Birazdan bunu birlikte hesaplayacağız. Bugün eyaletimimizdeki Kasia'nın direk evi etkinliği açıldı ve bu etkinlik her ay gelmiyor. Hatta çok uzun süredir bunu bekliyoruz. 3-4 ayda bir karşımıza çıkıyor. Yani önümüze geldiğinde değerlendirmezseniz bir sonraki fırsat için aylarca beklemeniz gerekiyor. Kısaca mantığı şu: bu etkinlik oyuna para yatıran oyuncular için adeta bir hediye paketi. Çünkü garanti mitil veriyor ve mitil bu oyunda bulunması gereken en zor kaynaklardan biri. Bugün bu sistemi baştan sona tek bir detayı bile atlamadan açarak sizlere anlatacağım. Hem ücretsiz oynayan hem de yatırım yapan ballarım için en doğru stratejiyi birlikte çıkaracağız. Kanalımızda bu tarz strateji oyunları etkinlikleri incelediğimiz serinin devamı niteliğinde bu içeriği faydalı buluyorsan yorumlara mutlaka belirt. Kanala abone olmayı da unutma balım eğer ilk defa karşına çıktıysam. Şimdi gelelim komisyon bölümüne bakalım. Çünkü her şey aslında burada başlıyor. Bu etkinliğin 5 gün boyunca süren görev sistemi. Burada karşına çıkan görevler aslında oyunun standart işleyişinden çok farklı değil. İşte 3 tane kutup canavarı avlamak, 5 tane bilgi görevi tamamlamak, sonra bu sayı kademeli olarak artıyor. 15 bilgi görevi, daha sonra 30 bilgi görevi. Arenada mücadeleler de var. 5'ten başlayıp 15'e kadar yükseliyor. Ayrıca 30 tane kutup canavarı avlamanız ve 50 bilgi görevi tamamlamanız isteniyor. Buradaki kritik nokta şu: bu görevlerin herhangi biri ya da hiçbiri zor değil. Hepsi normal oyun akışı içinde özel bir efor harcamadan günlük görev olarak yaptığımız şeyler. Yani bir oyuncu olarak günlük rutininizi sürdürürken bu görevleri otomatik olarak bitiriyorsunuz diyebiliriz. Sadece günde bir kez giriş yapmanız bile bazı görevleri tamamlamanız için yeterli oluyor. Peki bu görevleri tamamladığımızda ne kazanıyorsunuz? Toplamda 20 dilek bilet kazanıyorsunuz. Bu biletler doğrudan kasiyerin dilek evindeki çarkı çevirmek için kullanılıyor. Birazdan o kısmı daha detaylı anlatacağım. Bunun yanında biraz da rüya jetonunu verebilecek özel para birimi alıyoruz. Bu rüya işaretleri ayrı bir mağazada, yani kasiyerin dükkanında harcayacağız. Şimdi mağaza kısmına geçelim çünkü burası sürecinin en kritik noktalarından biri. Kasiyerin mağazasında bu rüya jetonlarını harcıyorsunuz ama burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Sadece görevlerden gelen jetonlarla, yani toplamda 30 tane kadar miktarla mağazada neredeyse hiçbir şey alamıyorsunuz. Sadece tecrübe puanı malzemelerini alabiliyorsunuz, günlük gelen o kadar. Mağazadaki diğer bütün değerli ürünler 30 jetonun üzerinde olduğu için yüksek bir fiyata satılıyor. Yani asıl değerli ürünlere ulaşmak için ya çarkı çevirerek ekstra jeton kazanmanız gerekiyor ki bu da biraz RNG ve şans, ya da satın alım yaparak daha fazla bilet ve jeton elde etmeniz gerekiyor. Yani peki bu işaretlerle, jetonlarla ne almalısınız? Bu da cevap aslında oyuncudan oyuncuya değişiyor. Eğer belirli bir alanda eksiğiniz varsa öncelik olarak oraya yönelmelisiniz. Mesela örnek veriyorum, mitril ihtiyacınızı tamamladınız ve kahraman donanımlarınızı mitrille yükseltmek için mitik donanımlara ihtiyacınız varsa uğurlu kahraman donanım sandığı almaya yönelmelisiniz. Ya da yine şef rozetlerinde, şef ekipmanlarınızda eksiğiniz varsa tasarım planına yönelmelisiniz. Tılsımda eksiğiniz varsa oraya yönelmelisiniz. Ama yine de en verimli, burada nasıl harcayabilirim derseniz ilk olarak mitril ve daha sonrasında uğurlu kahraman donanımı sandığı olacaktır. Tüm bunları ve mağazayı anlattığımıza göre şimdi gelelim işin asıl can alıcı noktaya. Kasiyanın dilek evinin kendisine. Yani çark sistemi. Burada elinizdeki dilek biletlerini kullanarak çark çeviriyorsun. Yani dilek tutuyorsun. Her dilek sizi merkezdeki büyük ödüllerin etrafındaki karelerden birine gönderiyor. Sistemi tek tek 5'li, 10'lu, 20'li, hatta 50 gruplar halinde çevirebiliyorsunuz. Eğer elinizde yeterli bilet varsa tabii. Ama bu tamamen rastgele değil ballı. Oranlar belirli bir şekilde ayarlanmış ve bu oranları bilmeniz beklentilerinizi doğru yönetmeniz açısından çok önemli. En değerli rüya işareti gelme ihtimali sadece %0,2 falan. Yani bunu bir somutlaştıralım. 1000 dilekten sadece ikisinde o en yüksek ödülü görebileceğiniz anlamına geliyor. Buna karşılık ateş kristali gibi daha sıradan küçük ödüllerin gelme ihtimali ise %20'ye kadar çıkıyor. Yani sistem sizi bilinçli olarak küçük ödüllere yönlendiriyor. Büyük ödül gerçekten nadir bir tesadüf oluyor. Ama burada kritik nokta şu: her 100 dilekte bir samimi dilek denen özel bir hak kazanıyorsunuz. Ortadaki bu tutulan dilek kısmında. Kutu var ya, hediye kutusu ayıcık. Bu garanti bir rüya işareti kazandıran özel bir çekiliş. Yine en yüksek miktarı garanti etmiyor. Yani 100. dileğinizde otomatik olarak en büyük ödülü almıyorsunuz. Ama en azından elinizde hiçbir rüya işareti olmadan boş dönmüyorsunuz. Bu yüzden hedefiniz hep 100'ün katlarına ulaşmak olmalı. 100, 200, 300 ve
böyle devam ediyor. Her seferinde bir garanti jeton kazanıyorsunuz ve bu jetonları biriktirerek mağazadan daha büyük alımlar yapabiliyorsunuz. Hadi işin şimdi parasal kısmına gelelim. Çünkü etkinliğin asıl gelir kaynağı paket almak ve burası. Mağazada satılan paketler sadece dilek bileti vermiyor. İçlerinde VIP jetonlar, kaynaklar, elmaslar ve ittifak hediyeleri de var. Yani sadece dilek evi için değil, genel oyun ilerlemeniz için de küçük şeyler veriyor diyebiliriz. Ama burası bizim için çok da önemli değil. Üçüncü paketten itibaren şanslı kese denen bir ürün çıkıyor. Bunlar dünya sohbetinde veya ittifak sohbetinde gördüğümüz herkesin kapışmak için koştuğu o küçük kese ikonları. Bir bildirim geliyor, küçük bir torba ikonu belirliyor ve herkes ilk tıklayan olmak için yarışıyor çünkü içinden elmas alıyor. Bunu daha önce görmüşsünüzdür. Üçüncü pakette bir tane, dördüncü pakette iki tane, beşinci pakette ise üç tane şanslı kese kazanıyorsunuz. Bunları hemen kullanmak zorunda değilsiniz. Çantanızda bekletip istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Bunlar gitmiyor. Dediğim gibi bunlar istediğiniz gibi kullanılabiliyor. Hatta kasiyerin direkt evi varken bol bol kese paylaşılıyor. Yani aktif olup dünya sohbetindeki keseleri toplayarak iyice elmas kazanabilirsiniz. Bunu da kenara not edelim. Tüm bu bilgileri toplayalım ve farklı oyuncu profillerine göre net bir strateji çıkaralım. Çünkü herkesin bütçesi ve hedefi farklı. Eğer ücretsiz oynuyorsanız durumunuz şu. Görevlerden gelen 20 küsür biletle yaklaşık 20 ile 23 dilek çevirebilirsiniz. Bu da maalesef 30 dilek seviyesindeki ödül kademesine ulaşamamanız anlamına geliyor. Ama bu hiç önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. O ücretsiz dilekleri mutlaka kullanın çünkü her çevirmede elmas, esen taşı gibi kaynaklar veriyor. Bunlar küçük gibi görünse de uzun vadede birikiyor. Ayrıca ücretsiz oyuncu bu 23 dilekten eğer RNG'si tutarsa pati de alabiliyor. Yani rüya işaretleri de alabiliyor. Bu tamamen sizin RNG'nize kalmış. Eğer düşük bütçeli bir yatırımcıysanız önerim şu. Etkinlik boyunca sadece bir kez en küçük ücretli paketlerden her birini alıp 30 dilek kademesine ulaşın. Sonrasında bırakabilirsiniz. Tek seferlik küçük bir yatırımla o kademe ödülünü garantilemiş olursunuz. Ve bu harcadığınız paraya göre oldukça mantıklı bir getiri sağlar. Her gün tekrar paket almanıza gerek yok. Bir kerelik yatırım yapıyorsunuz çünkü sizin bütçe limitiniz iyice düşük diye düşünüyorum. Ve bu şekilde önerebiliyorum. Eğer ciddi yatırım yapan bir oyuncuysanız hedefiniz net kesinlikle maksimuma çıkmak. Biz buna balinalar için diyoruz. Ama ben buradan daha öncesinde bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer orta seviyede yatırım yapan bir oyuncuysanız benim önerim her gün en azından ilk 3 paketi almaya çalışmak. 4. paket biraz daha köpek balığı seviyesinde harcama yapan oyuncular için önerebilirim. Ama düşük yatırımla ilk 3 paketi alabiliyorsanız yani daha doğrusu orta yatırımla ilk 3 paketi alabiliyorsanız kasiye sizi yüzüstü bırakmaz. Bu hesapta şimdiye kadar sadece ilk gün 2500'lük 4. paket alındı. Geri kalanlarda sürekli ilk 3 paket alıyorum. Şu anda 2. seviyeye yaklaştım ve bütün mitrilleri çektim. Envanterimde aldığım 50 mitril ile birlikte 92 mitril var. Yani şu anda ne yapıyor bu hesap? Uğurlu kahraman doğanımın sandığı topluyor. Çünkü gözlüğümü yüze götüreceğim. Eğer bu tarz yatırım yapmak istiyorsanız ve bu etkinlikte 3-4 ayda bir geldiği için dilerseniz kasiyada harcayabilirsiniz. Kasiye her zaman size en verimli şekilde kazanç sağlıyor diyebilirim. Hadi o zaman ben gelmem özetleyelim ballarım. Birincisi görevleri mutlaka tamamlayın. Hepsi kolay ve size ücretsiz bilet kazandıran şeyler. Hiçbir oyuncu kesinlikle bu adımı atlamamalı. İkincisi mağazada öncelik olarak her zaman vitril ve uğurlu kahraman donanımı sandıkları olmalı. Eğer belirli bir alanda ihtiyacınız yoksa bu iki ödülü tercih etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Üçüncüsü hep yüzün katlarına ulaşmaya ihtiyacınız var. Çünkü orada garanti olarak rüya işareti jetonu var ve bu uzun vadede en istikrarlı kazanç kaynağınız olacaktır. Bu yüzden yüzün katlarına ulaşmaya çalışın eğer harcama yapıyorsanız. Dördüncüsü bütçenize göre stratejinizi belirleyin. Ücretsizseniz biletlerinizi kullanın, küçük kazançlarla yetinin. Küçük bütçeliyseniz tek bir pakette 30 kademesine ulaşıp bırakın. Orta seviyede yatırımcıysanız günlük ilk 3 paketi alarak bir şeyler yapabilirsiniz. Ciddi bir yatırımcıysanız maksimuma oynayıp 100'ün üzerinde hatta 110'a yaklaşın ve misil kazanma şansını değerlendirin. Baktığınızda bunlar küçük bir detay gibi görünebilir ama doğru zamanlama ve doğru harcama eyaletinizdeki güç sıralamasını gerçekten değiştirebilir. Etkinlik 4 gün sürüyor. Elinizdeki dilekler ve jetonları akıllıca kullanın. Hangi tarz bir yatırımcı tipi olduğunuza karar verin. Siz daha
ücretsiz bir oyuncu musunuz? Köpek balığı tipinde misiniz? Yoksa balina gibi mi harcama yapıyorsunuz? Özellikle balinalar için kasiyerin direkt evi kesinlikle vazgeçilmez bir etkinlik. Neredeyse bu etkinlikte her şeyi alabildiklerini söyleyebilirim. Unutmayın, etkinlik 4 gün sürüyor. Yani paketler 4 gün boyunca yenileniyor. Çektiğiniz, örnek veriyorum, ilk 3 paketi her gün tekrar alabilirsiniz. Buna göre strateji belirlemeyi ve buna göre ilerlemek tamamen sizin elinizdedir. Şimdi son olarak sık sorulan dediğimiz birkaç tane sorabileceğiniz soruları cevaplayacağım. Birincisi, biriktirdiğin dilek biletlerini etkinlik bitmeden harcamazsam ne olur? Buradaki kritik nokta şu: etkinlik süresi sona erdiğinde de biletler genelde envanterinizde duruyor. Dilerseniz bir sonraki etkinlikte harcayabiliyorsunuz. Bunları bir önceki etkinliklerden artanlar ve sonradan kullananlar oluyor. Yani bilet kaldıysa endişe etmeyin. İkincisi, ilk olarak uğurlu kahraman doğanın sandığı mı yoksa direkt mitril mi almalıyım? Kesinlikle mitril almalısınız. Daha sonra uğurlu kahraman doğanımına geçmelisiniz. Çünkü mitril bizim için her zaman ihtiyacımız olan ve yetinemediğimiz bir konu. Bol bol mitrile ihtiyacınız var. Özellikle katlar yükseldikçe 59'dan 60'a geçerken, 60'tan 80'e geçerken, 100'e geçerken çok fazla mitril. Soruların da sonuna geldiysek ve sizler de farklı sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bu etkinlik her geldiğinde aynı yapıda olmayabilir. Bazen ödül oranları, bazen paket fiyatları küçük değişikliklere uğrayabiliyor. Bu yüzden etkinlik her açıldığında mağaza ve dilek evi ekranına bir kez gözden geçirip güncel oranları kontrol etmenizi öneririm. Burada anlattığım şu anda Haziran ayının sonundaki taktikler. Eğer değişirse yine yeni bir video çekeceğiz. Bunu da unutmayın. Evet ballarım, doğru etkinlikte harcama yaptıkça hesabınızın güçlendiğini ve farklı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. Unutmayın, bir sürü paket var. Normal paketlerinden tutun aklınıza gelebilecek her şey. Ama her paket sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda olmayabilir. Hesabınızı bilin ve ona göre harcama yapın. En azından paket alıyorsanız bile doğru şekilde harcayın. Böylece güçlenin. Yerinizde saymaktan daha iyidir. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadarsa bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım bu video hoşuna gitmiştir. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsin.